Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 5. dal, 4. dalın 5 meyvesi dedim. 5. dalın 5 meyvesi var. 1. meyve, ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücut, yani varlık sebebidir. Allah bütün sevgilerin kaynağıdır. Değil mi? Kalplerimizdeki sevgi parıltıları, şefkat parıltıları bir kaynaktan geliyor. Allah sevgi güneşidir, şefkat güneşidir. Bütün sevgilerin kaynağıdır. Dolayısıyla onun o muhabbeti kainatın yaratılmasına sebep olmuştur. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diye güzel bir beyit var. Dolayısıyla muhabbet demek ki kainatın sebebi vücudu. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Kainatı bir arada tutan, her şeyi birbirine bağlayan bağ muhabbet bağıdır. Hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. Yani kainat çapında bir sevgi potansiyeli, muhabbet potansiyeline sahip insan. Çünkü ağaçta ne varsa çekirdeğin içindeki meyvede de o vardır. Yani çekirdekten çıkan ağaç meyvenin çekirdeğinde toplanır, bir araya getirilir. Çekirdek ağacın programını taşır. İnsan da kainat ağacının çekirdeği olduğundan dolayı hem çekirdeği hem meyvesi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdeği ve meyvesi olduğundan dolayı kainatı istila edecek bir muhabbet taşıyor. Bütün kainatı içine alan bir kalp taşıyor. Dolayısıyla bu kadar muhabbeti nereye sarf edecek insan? Değil mi? Kainat çapında sevilmeye layık olan kimdir? Ancak bu muhabbeti veren, yaratan Cenab-ı Hak'tır. Evet, işte böyle, şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, ancak nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. İşte ey nefis ve ey arkadaş, insanın havfe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derc olunmuştur. Ala külli hal, yani her halükarda ister istemez o muhabbet ve havf ya halka veya halika müteveccih olacak. Yani insan onu sarf edecek. Yani o depolanabilecek bir şey değil. Dolayısıyla onu sarf etmesi gerekiyor. Yani korku da öyledir, muhabbet de öyledir. Ya gerçek adresi olan yaratıcıya karşı onu sarf edecek, yaratıcıya yönlendirecek ya da yaratılanlara, halka sarf edecektir. Evet. Halbuki halktan havf ise, yani insan Allah'tan korkmaz da, korkmazsa ne olacak? Yaratılanlardan korkacak yani. Allah'tan korkmamanın faturası yaratılanlardan korkmaktır. Allah'a kul olmamanın faturası yaratılanlara kul olmaktır. Senin o onurlu secden var ya diyor Mevlana, seni binlerce onursuz secdeden kurtarır. Dolayısıyla ancak Allah'a kul olarak hür olabilirsin. Evet. Veya ondan korkarsan her şey senden korkar, senden çekinir. Sen bir şeyden korkmazsın. Eğer Allah'tan korkmazsan ne olur? Halktan havf edersin.
Halbuki halktan havf ise elim bir beliyedir. Elim bir bela. Yani o zaman halktan dediği yani yaratılmışlardan, depremden korkarsın, selden korkarsın, şimşekten, rüzgardan korkarsın, işte virüsten korkarsın, mikroptan korkarsın. Korku, korku, korku. Hayatın bir korku rejimi olur ve bu korkuların baskısı altında hayatın elem içerisinde geçer. Mahkum olursun yani korkularının mahkumu olarak yaşarsın. Evet, halktan havf ise elim bir beliyedir. Halka muhabbet dahi, yani Allah'ı sevmezsen bu sefer o sevgi potansiyelini ne yapacaksın? Yaratılanlara sarf edeceksin. Yaratılanları Allah adına seversen o da Allah'ı sevmek hükmüne geçiyor ama Allah'tan kopuk seversen bu şekilde bir muhabbet, halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Belalı bir musibettir. Neden? Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf elin bir beladır. Değil mi? Yani Allah'tan korkarsan Allah adalet sahibidir, merhamet sahibi. Allah sana haksızlık yapmaz. Allah şefkat güneşidir, sevgi güneşidir. Değil mi? Kusurun varsa bile kusurunu affeder. İnsanlar herkes kendi çıkarını düşünür. Yani seni sevse bile, yüzüne gülse bile çıkarı için güler bir yere kadar. Ondan sonra seni satar, sen onu ilgilendirmezsin. Dolayısıyla böyle insanları sevmek, onlara böyle dal kavukluk yapmak, onların önünde eğilmek çok belalı bir musibet olur. Elin bir bela olur. Muhabbet ise sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider. Gençliğin ve malın gibi. Gençliğin ve malın gibi. Ya muhabbetin için seni tahkir eder. Bizzat muhabbetin için seni tahkir eder, seni küçük görür yani. Çünkü fıtrat, burada mı söyleyecek bilmiyorum. Fıtrat fıtri olmayan şeyi reddeder. Fıtrat fıtri olmayan şeyi reddeder. İnsandaki bu sonsuz sevme kabiliyeti, sevme istidadı sonsuz sevilmeye layık Allah'a sarf etmesi için verilmiştir ona. Yani fıtratı gereği onu Allah'a sarf etmesi lazım. İnsanlara, fani şeylere sarf etmek fıtrata ters hareket etmektir. Bu sefer onlar da biliyor yani böyle kendilerinin eksik olduğunu, kusursuz olmadığını. Kusursuz olan Allah'ı sever gibi onu seversen o muhabbeti kaldıramaz. Muhabbeti gösteren kimseye karşı bir tiksinti duyar ve onu reddeder. Fıtrat fıtri olmayan şeyi reddeder. Evet, görmüyor musun ki mecazi aşklarda, yani Allah'tan gayrı şeylere, insanlara duyulan aşklarda, beşeri aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder. Maşukundan şikayet eder. Çünkü neden şikayet ediyor? Samet aynesi olan batını kalp ile sanem misal dünyevi mahbublara perestiş etmek o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira evet buradaymış, fıtrat fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir diyor burada. Yani o andaki şehvani sevmek bu kurala dahil olmaz ama onun dışında herkes, değil mi, aşık olan kimseler maşukundan şikayet ediyor. Çünkü o yani aşk nedir? Şiddeti muhabbettir. Şiddeti muhabbet ancak Allah'a yapılır yani. Allah'a gösterilir. Sen Allah'ı sever gibi bir insanı seversen bu bağımlı bir aşk olur. Bağımlı bir aşk, karşı taraf da bunu kaldıramaz. Yani kendisinin çünkü ilah olmadığını, eksik olduğunu, o kadar sevgiyi taşıyamayacağını biliyor. Dolayısıyla
ona karşılık veremez. Yani yük görür seni o zaman. Yakamdan düş der yani bir noktadan sonra. Evet. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor ya seni tahkir ediyor. Ya sana refakat etmiyor. Tahkir etmese bile seninle uzun zaman gelmiyor yani sana yoldaşlık etmiyor. Senin rağmına müfarakat ediyor. Sana rağmen senden ayrılıyor. Madem öyledir bu havf ve muhabbeti yani insanlara, yaratılmışlara sarf ettiğin zaman başına bela olan havf ve muhabbeti, korku ve sevgi duygularını öyle birisine tevcih et ki, öyle birine yönelt ki senin havfın lezzetli bir tezellül olsun. Senin havfın lezzetli bir tezellül. Yani ona sığınmaya, onun korkun seni ona yaklaştırsın, onun önünde başını eğdirsin. Bu da lezzetli bir havf. Onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Lezzetli bir şey atladım. Senin havfın lezzetli bir tezellül olsun, muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet. Değil mi? Yani Allah'ı sevmek yani onurludur, insanı onurlandırır yani. Ama Allah'ı sever gibi başkalarını sevmek, onlara tezellül etmek, boyun bükmek, değil mi? Yalvarmak, yakarmak, yardaklanmak ne derseniz bu onursuzdur. Onursuz insanın onuruna, insanlık onuruna yakışmayan bir durumdur. Evet. Dolayısıyla zilletli bir, yani mutlu etse bile seni, zevk verse bile zillet içinde bırakıyor. Halbuki Allah'a olan muhabbet zilletsiz bir saadet oluyor. Evet, Halik-i Zülcelal'inden havf etmek. Halik-i Zülcelal'inden korkmak, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf bir kamçıdır. İnsan Allah'tan korkmalı mı? Evet, korkmalı. Değil mi? Nasıl korkulması gerekiyorsa Allah'tan öyle korkun diyor Kur'an. Bir de bak. Nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun. Bu korku gereklidir. Gerçi Allah'tan korkmak, Allah'ı sevmek, sevmenin bir sonucudur yani. Yine öncelikle insan Rabbini sevmeli. Yani insandan korkmak, canavardan korkmak gibi bir korku değil bu. Çünkü Allah korkulacak bir varlık değil. İnsan Rabbini tanıdıktan sonra tanıdıkça sever. Tanıdıkça Rabbinin sevgisi, içindeki sevgisi çoğalır. Yani marifetullah, muhabbetullahı netice verir. Ama o muhabbetullah içinde tatlı bir korku da barındırır. İnsan sevdiğinden korkar. Korktuğunu sevemez. Ama sevdiğinden korkar. Yani o sevgiyi kaybetme, ya kaybedersem ne yaparım korkusudur bu. Tatlı bir korkudur. Ve onun için faydalı, gerekli bir korkudur. Çünkü ona yaklaştırır yani. Korku insanı korktuğu şeyden uzaklaştırır normalde, beşeri korkuysa. Ama Allah korkusuysa korktuğun Rabbine o korku seni yaklaştırır. Daha titizlik gösterirsin, daha dikkatli olursun. Ona sebep olur. Dolayısıyla Allah'tan korkmak da böylece bir nimet olur. Evet, Halik-i Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf bir kamçıdır. Kamçı. Onun rahmetinin kucağına atar. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu, anne çocuğunu, küçük çocuğunu korkutup sinesine celbediyor.
o korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. Allah'ın rahmetinin bir parıltısıdır. Demek havfullah'ta, Allah'tan korkmakta bir azim lezzet vardır. Bir azim lezzet vardır. Evet. Madem havfullah'ın böyle lezzeti bulunsa, Allah'tan korkmanın bile böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullah'ta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Allah'ı sevmenin lezzeti ne kadar o zaman yani. Korkusu bu kadar lezzetliyse, değil mi? Sevgisi ne kadar lezzetli olur düşün diyor. Hem Allah hesabına olduğu için Allah'ı seven kimsenin diğer sevgileri de Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor. Yani firaklı, ayrılık araya girecek ve elemli olmuyor. Yani ayrılma korkusu, kaybetme korkusu, elemi olmuyor. Allah adına seversen. Çünkü Allah var, kayıp yok yani. Allah ölümsüzdür. Sana da ölümsüzlük vaat etmiş. O senin sevdiklerinle seni ölümsüzleştirebilir. Zaten onlarla bu dünyada tattığın o sevgiler cennette doyasıya yaşayacağın sevgilere intikal ediyor ve ölümsüzleşiyor. Yani böyle düşünürsen kaybetme korkusu duymadan, ayrılma korkusu duymadan seversin. Özgür seversin yani. Öteki türlü zaten korku ve baskı altında, değil mi? Bağımlı bir aşk bu yani. Bağımlı sevgi. Allah sevgisine endeksli sevgiler, aşklar özgür sevgi ve aşklar olurken Allah'tan kopuk sevgiler ve aşklar bağımlı ve korku ile karışık, yani zehirli bal gibi olan sevgiler ve aşklardır. Evet, insan evvela nefsini sever. Önce nefsini sever, sonra akaribini, yani yakınlarını, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki şu her cümerç alemde ve rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından biçare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Çünkü sevdiği şeyler insanı tanımıyor. Tanısa da geçici, yani insandan ayrılıyor. İnsan onları kendine rahmedemiyor. Ayrılmalarına engel olamıyor. Halbuki şu her cümerç alemde ve rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından biçare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor. Belki koparıyor. Daima ıstırap içinde kalır. Yahut gaflet ile sarhoş olur. O şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Daima ıstırap içinde kalır. Hasret bir rüzgar, kapı aralar geçer. Gördüğüm her güzel şey beni yaralar geçer diyen şair tam da bunu işte desteklemiş oluyor, bunu ifade etmiş oluyor. Çünkü şey gibi, yani trende gidiyorsun diyelim veya otobüste, yolun kenarında çiçekler görüyorsun, güller görüyorsun. Pencereden bir tane koparayım diye elini uzatıyorsun, bir gül alayım. Ama hızla gittiği için tren tam böyle elini uzatınca diken eline batıyor. Tren gidince elini yaralıyor, geçiyor. Gördüğüm her güzel şey beni yaralar geçer. Geçiyor yani. Gülü koparamadığın gibi dikeni, elini yaralıyor. Dünya böyledir. Ama Allah adına seversen, işte şeyde de geçti 23. sözde, bir hademe gel diyor böyle bir gül koparmaya çalışana. 5 kuruş ver, sana istediğin kadar vereyim yani. Niye elini parçalıyorsun? Değil mi? Bu işte o
Allah adına sevmektir yani. Allah adına helal sınırlar içerisinde kalmaktır. Helal sınırlar içerisinde insan nefsinin zevkleri, lezzetleri dahil bütün duygularına en yüksek düzeyde tattırabilir. Helal daire keyfe kafidir. Harama girmeye hiç gerek yoktur. Evet. Daima ıstırap içinde kalır yahut gaflet ile sarhoş olur. Değil mi? O ıstıraba ne yapacak? Çözüm olarak, palyatif, geçici bir çözüm olarak gaflete dalar, sarhoş olur. Madem öyledir, ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla. Bütün ne seviyorsan yani, ne hoşuna gidiyorsa hepsini topla, hakiki sahibine ver. Şu belalardan kurtul. Hakiki sahibine ver. Şu belalardan kurtul. Yani sahibine verdikten sonra onun adına her şeyi yine sevebilirsin yani bu sefer böyle helal ve ıstırapsız sevgi olur sevmen. Evet. Çünkü nihayetsiz muhabbetler nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Ne vakit hakiki sahibine verdin, o vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynesi olduğu cihetle ıstırapsız sevebilirsin. Istırapsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerektir. Doğrudan doğruya değil. Dolayısıyla Allah adına sarf edilmeli. Direkt, yani hiçbir şeyi direkt sevmemek lazım. En direkt Allah için, Allah adına, Allah'ın eseri olarak sevmek lazım. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken en elim bir nikmet olur. Bir cihet kaldı ki en mühimi de odur ki ey nefis sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Kendimizi en başta seviyoruz dedi ya, kendi nefsine. Sen kendi nefsini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. Men ittekaze ilahehu hevahu ayeti bunu ifade ediyor. Yani o kimse ki kendi hevasını, arzularını ilah edindi. Ya her nefiste var yani bu firavunluk damarı her nefiste var. Sen kendini nefsini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir. Zira kemal zatında sevilen bir şey mükemmelliğinden dolayı sevilir. Yahut menfaattir, yahut lezzettir veyahut hayriyettir. Sana bir hayrı dokunduğu için seversin. Ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis birkaç sözde kati ispat etmişiz ki asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur. Değil mi? Mükemmel ya ilah değilsin sen yani. Eksik, aciz, fakir, değil mi? Mahiyetin noksanlıktan, kusurdan, fakırdan, acizden yoğrulmuştur ki zulmet karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi zıddiyet itibarıyla sen onlarla Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynedarlık ediyorsun. Etmen lazım yani. Değil mi? Kusurunla onun kemaline, noksanlığınla kemaline, cemaline, fakrınla rahmetine, aczinle kudretine aynedarlık ediyorsun. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil. Yani tanırsan bu şekilde nefsini, mahiyetini bilirsen, nefsine muhabbet değil, belki adavet etmelisin. Yahut acımalısın. Veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etme. Yani nefsine dediği o firavunluk damarı olan duyguna, değil mi, içindeki firavunluk damarına düşman olmalısın yani. Çünkü o seni mahvetmeye çalışıyor. Değil mi? Ebedi hayatını karartmaya çalışıyor. En büyük düşmanın nefsin oluyor o zaman.
Değil mi? O zaman ona düşman olman gerekiyor ki onu da kurtar yani. Evet, belki adavet etmelisin yahut acımalısın. Acı en azından ya, seni mahvediyor, kendini de mahvediyor. Veyahut da mutmainne olduktan sonra yani ya eyyetühen nefsul mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Ondan sonra şefkat etmelisin. Eğer nefsini seversen, çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir. Sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Değil mi? Yani nefis lezzeti için nefsini seviyor. Lezzet ve menfaatin menşei olduğu için. İyi, o zaman bak büyütüyor açıyı. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder. Nefsinde bir lemacık ile iktifa eder. Bir lemacık ile iktifa eder. Yani gündüzün güneşini bırakır, kendi o azıcık ışığıyla yetinir. O bana yeter derse, değil mi? Yıldız böceği, ateş böceği gecenin karanlıklarında kala kalır. Ama benim ışığım bana yetmez der. Güneşi bulursa her tarafı aydınlık görür, seyreder. Evet. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin ve saadetleriyle mesut olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbubu ezeliyi sevmekliğin lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Ya çünkü insan yani nefsine düşkün olduğu zaman, nefsine düşman olmadığı zaman, günahlara girdiği zaman nefsine zulmetmiş oluyor. Nefsine de iyilik yapmış olmuyor yani. Cehenneme gidenler Allah bize zulmetmedi, biz kendi nefsimize zulmettik diyecekler. Yani nefsine iyilik, nefsine de menfaatin dokunsun istiyorsan ne yapacaksın? Allah'a kul olacaksın. Nefsine kul olmayacaksın. Onu dizginleyeceksin. Onu sınırlayacaksın. Evet. Evet. Bütün kainatın menfaatleri, nimetleri iltifatına tabi bir mahbubu ezeliyi sevmekliğin lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem kemal-i mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Zaten sende, senin nefsine olan şiddet muhabbetin onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki sen suistimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Yani Allah zatını sever. Allah'ın zatını, biz de onu sevmeliyiz. O da kendini sever. Çünkü zatı her şey zatında mükemmeldir yani. Yani bize de kendimizi sevme özelliğini, Allah'ın kendisini sevdiğini, kendini sevmenin ne demek olduğunu anlamamız için vermiştir. Yoksa sadece kendimizi sevmemiz için değil. Nasıl Allah bize görme özelliği vermiş. Niye? Her şeyi gördüğünü anlayalım diye. Değil mi? Güç vermiş, gücünden güç vermiş. Bir şeyler yapıyoruz. Allah'ın yarattıklarının taklidini yapıyoruz. Onun nasıl yarattığını anlamamız için. Yoksa biz neler yaptık diye gururlanmamız için değil. İşte nefsimizi sevme özelliğini de yine Allah'ın kendini sevdiğini anlamamız için, kendini sevmenin ne demek olduğunu anlamamız için vermiştir. Dolayısıyla o mevhum hattı bozup
maksada ulaşmamız lazım. Evet. Kendimizde gururlanmak yerine, övünmek yerine, kendimizi büyütmek yerine Allah'ı büyütmemiz lazım. Evet. Allah'ın büyüklüğüne şahit olmamız lazım. Çok önemli bir nokta burası ama bitiyor vaktimiz. Şu paragrafı tamamlayacağım. Öyleyse nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster. Nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster. Ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen suistimal etmişsin. Cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Rahmanur Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatına ihzar eden, hazırlayan ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir mahbub-u ezeliğinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. İşte lemalarda geçiyor. Onun bu ebedi ihsanatına karşı diyor, kainat kadar bir kalbim olsa onun muhabbetiyle dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. Seni yaratmış, dünyayı sana vermiş. Bak senin için güneşi doğduruyor, yağmuru yağdırıyor. Değil mi? Senin için dünyadaki tüm nimetleri hazırlamış. Senin emrine vermiş. Değil mi? Seni böyle kaç sayısız yıldızlı bir sarayda ağırlıyor. Sonra ebedi cennete aday yapmış. Yani onu sevmeyeceksin de sen kendini mi seveceksin? Değil mi? Elbette kainat kadar bir kalbim olsa onun sevgisiyle doldurmak isterim dememiz gerekiyor. Evet. Kainat onun bir cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o mahbubu ezelinin kendi Habibine söylettirdiği şu ferman-ı ezeliyi dinle, ittiba et. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Demin söylediğim o ifadeler de bu ayetin açıklamasında geçiyordu. Yani Peygamberimize böyle söyletiyor Cenab-ı Hak. Kul diyor, de. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.